Merhaba sevgili herkes, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte cam şişelerden dekoratif sepet yapacağız. Malzemelerimizi görüyoruz. Birkaç tane ahşap boncuğumuz var. Cam şişelerimiz var ve sepetimizin altını oluşturmamız için kartonumuz var. Ben altı tabanın sert olması için ve daha dayanıklı olması için 2 kat kartondan yapıyorum çalışmamı. İkisini birbirine yapıştırıyoruz. Biraz bastırmamız gerekiyor. Şişelerimizin etrafına hafif bir tutkal sürüyoruz üzerlerine ya da ben silikon kullandım. Silikon da kullanabilirsiniz. Tutkal da kullanabilirsiniz. İkisi de kullanışlı oluyor. Az az sürüyorum çünkü silikon çabuk kuruyor. İpi sararak ilerliyoruz. İpi sararken hafif gererseniz daha iyi durur. İpimizin gergin olması daha düzgün duruyor. 3 şişemizin de ağzını aynı şekilde sardık. Dediğim gibi isterseniz tutkal kullanabilirsiniz, isterseniz silikonla yapıştırabilirsiniz. Kartonumuz kuruduktan sonra önce bir sıra tamamen etrafına hasır ip saracağız. Daha ince bir ipten de yapabilirsiniz ama ben elimdeki ürünü kullandım ve daha şık olduğunu düşünüyorum. Arada bir şişeler orantılamak için içine koyup kontrol ederseniz herhangi bir kayma olmaması çok önemli. Çünkü düz bir görünüm olması gerekiyor. Hasır ipi sararken de yine dediğim gibi çok hafif yine bunda da çekerseniz daha düzgün bir görünüm oluşuyor. Çünkü hasır ipler biraz daha salık oluyor kendi hallerinde. Buraya kadar şişeleri ip içinden çıkarttım çünkü şişeler bu ana kadar değmemesi gerekiyordu birbirine yapışmaması için, altın düz olması için. Ama şu anda artık 3. sırayı döneceğimiz için etrafına şişeleri yapıştırıyorum. Önce kenarları yapıştırdım tam dışarıda kalması için, herhangi bir kayma olmaması için. Daha sonra ortayı yapıştırıyoruz. Biraz hasır ipin ortasına doğru değil de biraz daha içeriye doğru sürerseniz yapıştırıcınız daha iyi olur. Dışarıdan yapıştırıcı da belli olmaz. Muhakkak söylediğim gibi katları düz çıkmaya çalışın. Çünkü şişelerimiz oval olduğu için şekil alabiliyor ipliğimiz, hasır ipimiz. O yüzden muhakkak bir kat üzerine döndüğünüz şekilde dönerseniz daha düzgün bir görünüş elde edersiniz. Yüksekliğini tamamen kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben 6 sıra yani 5-6 sıra kadar sarmak daha hoş gözüküyor. 5-6 sıra yeterli. Daha fazlası tamamen şişeleri kapatır çünkü. Kartonun gözükmemesi için en alt tarafa da böyle kartonun üzerine gelecek şekilde hafif dışarıda kalacak şekilde bir sıra daha hasır saracağım. Hafif gererek çekiyoruz ipimizi yapıştırırken. Bitimlerini ölçerek kesinlikle ayarlayın ve 1-2 kere kontrol ettikten sonra ipinizi kesin. Çünkü kestikten sonra hep söylüyoruz geri dönüşü olmuyor. Yapıştırdıktan sonra, kestikten sonra muhakkak önceden birkaç kere kontrol edip ilerlemeye çalışın. Yanlarından bir tutacak yapacağım ben iki yanına da. Bunları da yapıştırırken yine silikon kullanıyoruz. Ayarladıktan sonra yapıştırıp düzgün bir şekilde kurumasını bekliyoruz. Kurumadan kesinlikle tutup kaldırmaya çalışmayın. Hemen çıkabiliyor çünkü.
Bir önceki yapıştırdığımın ebatında aynı şekilde ölçü alıp diğer tarafında kulplarını yapıyorum. Biraz uzun geldi. Aynı hizada olmadığı için birazcık kısalttım. Tamamen elinizdeki maddelerden objeler yapabilirsiniz. Bu da onlardan bir tanesi. Elimdeki taşlardan şimdi şişelerin içerisine dolduruyorum. Hem daha şık duruyor hem de altındaki kartonu kapatmış oluyorum böylelikle. Alt zeminde karton da gözükmeyecek yukarıdan bakıldığı zaman. Hem de şık güzel bir ürün olması için içlerini dolduruyorum. Ortasına ahşap boncuklarımızdan böyle bir süs yapacağız. Elimiz girmediği için ben elimdeki uzun cımbızlardan bir tane kullanıyorum. Geri kaçmaması için önce düğümledim, sonra boncukları sıkıştırıyorum. İpliğim hafif krem tonundaydı. Bir krem bir turkuaz ahşap boncuk kullandım. Çok şık oldu. Burada düğüm atacak kadar bir mesafe olmadığı için içeriden yine silikonla yapıştıracağım ben bitimini. Hem şişemi sabitlemiş olacağım tam ortaya, hem de boncuğumu yapıştırmış olacağım. Evet, gördüğünüz gibi çok yakıştı boncuklar. Kenarlara yıldız anason yapıştıracağım. Muhakkak her hanımın evinde vardır yıldız anason. Ben dekoratif amaçlı da kullanıyorum. Tatlılarda, yemeklerde de kullanıyorum. Mimozalarımızı yerleştiriyoruz. İçerisine istediğiniz herhangi bir çiçek ya da herhangi bir plastik dekoratif ürünler de koyabilirsiniz. Tamamen elinizdeki malzemeleri değerlendirebilirsiniz. Böylelikle çalışmamızın sonuna da gelmiş bulunuyoruz. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer yapmamı istediğiniz başka çalışmalar varsa muhakkak bana yorumlardan yazın. Beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve yeni çalışmalarımdan haberdar olmak için zil butonunu tıklayıp bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.